Bu videoda reçineli 3 boyutlu yazıcıları inceliyoruz. Bu yazıcılarla çok çeşitli, kompleks modelleri yazdırmak mümkün hale geldi. Reçineli yazıcıları SLA ve MSLA olarak ayırabiliriz. SLA yazıcılar, ultraviyole ışık kaynağını yazdırılacak objenin tek bir noktasına odaklayarak reçinenin kürlenmesini sağlar. Bu sayede daha kaliteli baskılar alınır. MSLA yazıcılarda ise ultraviyole ışık kaynağı LCD ekranda oluşan modelin katman şeklinden süzülerek reçinenin kürlenmesini sağlar. Katman katman LCD ekranda oluşan görüntü kürlenerek model oluşur. Burada ışık kaynağının gücü ve LCD ekran kalitesi ön plana çıkmaktadır ki bu ekranlar da 2K ve 4K çözünürlük sunabilmektedir. ...20 mikron ile 50 mikron arası baskı çözünürlüğüne sahip bu yazıcılar... FDM yazıcılara göre çok daha yüksek kalitede baskı sağlayan teknolojileri kullanır. Reçine kullanılan yazıcılarda reçinenin doldurulduğu hazne, LCD ekran, modelin yapıştığı üst tabla ve yazıcının kontrolünü sağlayan dokunmatik ekran bulunmaktadır. Her printer üreticisi modeli katman katman dilimleyerek yazıya uygun hale getirmek için yazılım da vermektedir. Bu yazılım sayesinde bilgisayarınızda modeli yazdırmadan önce çeşitli parametreleri tanımlayarak dosyaya kodlarsınız. Örneğin kullanacağınız reçinenin türüne göre değişiklik gösterecek olan taban pozlama süresi yaklaşık olarak 50 mikron için 50 saniye, normal pozlama süresi printerın ışık gücüne bağlı olarak 8 ila 15 saniye arasında ve modeli tabloya tutturmak için supportlar eklersiniz ve dosyayı kaydederek flash belleğe aktarırsınız. Yazıcıyı model yazdırmaya hazırlamak için yeterli miktarda reçineyi hazneye doldurmalısınız. Yazdırmak istediğiniz modeli flash bellek ile printer'ın USB portuna takıp dokunmatik ekrandan modeli seçerek yazdırma işlemini başlatabilirsiniz.
Yazdırma işlemi bittikten sonra çıkan modeli temizlemek için izopropil alkol kullanabilirsiniz. Videoda gördüğünüz gibi elekli bir temizleme kabı kullandığınızda elinizi sürmeden modeli sallayarak modelin üstündeki fazla reçini temizlemiş olursunuz. Modeli sağlamlaştırmak için ikinci bir kürleme yapmak gerekli. Bunun için kürleme cihazı kullanabilirsiniz. Ultraviyole ışıkla kürleme gerçekleşeceğinden kürleme cihazınız yoksa modeli direkt güneş ışığına maruz bırakabilirsiniz. Kürleme bu şekilde de gerçekleşecektir. Burada en önemli konu yazıcınıza uygun reçine bulabilmektir. Biz de bunun için sizlere kaliteli baskılar alabileceğiniz reçinemizi kullanmanızı öneririz.